Python'la görsel programlama video serimize devam ediyoruz. Bu videomuzda inşallah şuradaki güncelleme ve silme işlemlerini yaptıracağız. Şimdi buraya tıkladığımız zaman forma verilerin gelmesini sağlamıştık. Bir önceki videoda da formda herhangi bir yere, boş bir yere tıkladığımız zaman da tekrar buraların silinmesini istemiştik. Şimdi ben sadece buraya bir satırlık bir ekleme yapacağım. Şuraya yön tuşlarıyla sağa sola veya aşağı yukarıya gittiğimiz zaman da yine aynı şekilde bu form elemanlarının da buna göre değişmesini istiyorum ben. Bunun için şunu yapacağız. Bir satır bir şey. UI nokta. Yine tablomuzun ismini yazıyorum. TBL personel. Bununla ilgili current cell change yani seçili hücre değiştirildiğinde buna connect dedik. Neye bağlanacak? Tablo bilgi fonksiyonuna bağlanacak. Yani o fonksiyonu çağıracak. Şimdi bir çalıştıralım. Evet. Şimdi mesela aşağı yani sağa veya sola gittiğimiz zaman değişmeyecek. Çünkü aynı satır içinde kaldığı için. Ama yukarı aşağı hareket ettirdiğim zaman yukarıda form elemanların olduğu yeri görüyorsunuz. Bunların hepsi değişiyor. Ve şuradaki boşluğa tıkladığımızda da veriler siliniyordu ama bir hata aldık. Non-type object has no attribute text. Bu hataya bir bakalım. Biz bunu try catch dediğimiz için yakalamıştı. Try except dediğimiz için yakalamıştı. Şimdi normalde tek bir tanesinde o hatayı vermiyordu. Şurayı bir kapatayım son eklediğimi. Evet, bunda bir sorun yok. Hücre değiştiğini eklediğimizde bu hatayı aldık. Şuna bir daha bakalım. Olmadı fonksiyondan bir oynama yapabiliriz belki. Evet, bunda yani sanki bu cell change değiştikten sonra bir daha tekrar fonksiyonu çağırıyor gibi oluyor. Oradan şu şeye bir bakalım. Değişkenlerimize bir bakalım da bir. Şu seçimi ben bir yazdırmak istiyorum. Print seçim dedim. Şimdi bunu bir görelim önce. Ben şöyle bir açayım şurayı bir. Bir değerini verdi. 3 verdi. Burayı ikili veriyor ama yani tıkladığımız satırın indis numarasını veriyor burası biliyorsunuz. Seçim oydu zaten. Burada 11 verdi. 12'yi verdi. Tamam. Şurada 0'ı verecek. Tamam. He. Evet. Eksi 1'i veriyor. Oraya tıkladığımız zaman tekrar bir klik olayı cereyan ediyor. He. Evet. Demek ki eksi 1 olan olayı yakalayıp fonksiyonun dışına çıkartacağız. Şimdi onu yapalım. Şuraya geldim. Ben o zaman şunu sildim. Print seçimi sildim. Bana görevini yerine getirdi. If seçim eşittir eksi 1 ise return deyip fonksiyondan çıkıyoruz arkadaşlar. Şuraya bir de yıldız args argument. Evet. Büyük ihtimalle bunun çok bir alakası olmayacak ama hem böyle bir deneyelim ondan sonra silip bir daha deneyelim. Argument bir tuple değer döndürür ki zaten bizim fonksiyonumuzda döndürdüğü işlem o. Kaç tane argüman ileteceğimizi bilmiyorsak o zaman bu argumans, yıldız argumans diye kullanılır arkadaşlar. Bir çalıştırayım. Argümansı silebilirim belki geri. Evet. Hatayı çözmüş olduk bu şekilde. Hatta şu argümanı bir sileyim. Yıldız argumans. Büyük ihtimalle bununla pek alakası olmayacak. Biz çünkü zaten boş fonksiyon çalıştırıyoruz. Herhangi bir şey. Evet, bunun alakası yok. Döndürmüyoruz zaten. Güzel. O zaman biz şimdi şu güncelleme ve silme butonlarını bir aktif edelim artık. Şimdi bunun için güncelleme yaparken ben aslında gözüme çarpan birkaç bir şey daha vardı. Ben onları da bir düzeltmek istiyorum. Şuradaki temizleme butonlarının
kodlarının hepsini kestim buradan. Ben buraya yeni bir fonksiyon tanımladım. Def temizle diye. Evet, bunu yapmak istiyorum. Şuraya geldim. Evet, artık bunu bu fonksiyonun içerisinde çağırayım. Temizle. Çünkü şimdi güncelleme fonksiyonunda da bunu kullanacağım. E, ve hatta bazen şurada boş bir, evet, normalde bunu yapmaması gerekir ama yapıyor. Onu düzeltiriz sonra yine. Boş bir şeye tıkladığım zaman, mesela şuraya tıkladım, bilgilerim geldi. Buraya geri tıkladığım zaman şu gitmiyor. Şimdi bunun içerisine de bunu dahil edeyim. Şuradaki boş tıklamalardan sonra onların da gitmesini istiyorum ben. Bu temizle fonksiyonunu bu sefer tablo bilgi fonksiyonunun altına bir daha ekleyeceğim. Hem de fonksiyonların bize tam olarak hizmet etmesi gerektiği şekilde hizmet etmiş olsun. Temizle. Bunu burada mı yapsak? Şurada try excep'in içine mi yapsak? Bir çalıştırayım. Yalnız benim şey niye çalışmıyor? Bir şeyi yanlış yaptık. Şunun yeriyle ilgili bir sorun var. Şuraya bir alayım bunu. Yok, burada zaten hata verdi. Şuradan bir sileyim şunu. Burada bir şeyle uyuşmadı ama ben yanlış yere mi yazdım onu emin de değilim. Evet. Şimdi bir çalıştırayım bakayım. Bir aşağıdan mı hata verdi? Evet, demek ki şu aşağıda. Peki biz bunu, bu temizle fonksiyonunu tablo bilginin içinde şimdi her çağırmadan önce temizletsek nasıl olur? O zaman şöyle yapalım. Temizle diyeyim. Buraya çağırayım. Bakalım şimdi bir, evet. Tamam, şimdi oldu. Heh, en azından bu boş kısma yanlışlıkla olsa bir boş kısım dahil edildiği zaman veya boş kalması istenirse o zaman bunu da temizlemiş olacak. Güzel. Yani masaüstü programcılığın şeyi geniş. Artık ben bu kadarıyla yetineyim. Yani normalde daha şuraya tıklanıp üzerine çift tıklandığında, enter tuşuna basıldığında, burası değiştiğinde aynı zamanda buraların da değişmesi gibi bir sürü event veya sinyal slot eklenebilir ama artık dediğim gibi bunları ilgisine göre ve yapmış olduğunuz programa göre kendiniz geliştirebilirsiniz artık. Biz şimdi şu güncelleme kısımlarını yapalım. Şimdi ben burada yine yalnız bir fonksiyon da oluşturacağım. Onun sebebi de şu. Şuradaki ekle ile ilgili kullandığımız bu form elemanlarından aldığımız, şuradaki formlardan aldığımız bilgileri bir değişkenlere tanımlamıştık. Şimdi güncelleme işlemlerinde de aynı form elemanlarının değişkenlerini kullanacağız. Dolayısıyla da ben bunu da yine buradan keseyim. Şuraya getirdim. Bunun hemen çok uzaklaşmadan üstüne def form alt tire elemani diyeyim. Ben bu fonksiyonları buraya, elemanları buraya ayrı bir fonksiyon olarak tanımlayayım. Ve ben buradaki ekle fonksiyonuna form alt tire elemani fonksiyonunu buraya çağırayım ben. Şimdi bir bakalım. Eklemede bir hata verecek mi? Ekle dedim ve bir hata aldık. Neden hata aldık? TC
define tanımlanmadı diyor. Buraya form elemanını ekledik. TC buradan geldi. Fonksiyonun içinde tanımlayıp dışına çağırdığımız için. Evet arkadaşlar, bunları hepsini global tanımlamamız gerekecek. Global TC, yani bunlar aynı zamanda altta da kullanıldığı için olsun, birer satır hemen ekleyiverelim. Global at. Global değişkende aynı anda hem tanımlama yapılıp hem de değer ataması yapılmıyor. O yüzden bunları bu şekilde indirdim. Unvan. Yani sadece yapmış olduğumuz işlem, buradaki değişkenlerin global tanımlamasını yapıyoruz, o kadar. Evet. Şuraya global medeni hali diye ben tanımlayayım. Neydi oradaki? Şunu kopyalayayım şuraya. Evet. O daha iyi olacak. Şuraya alanı, evet. Şuraya da branşı, yanlış yazdım. Evet, bransi. Şuraya global doğum tarihi. Artık onu uzun yazmayayım. Şunu kopyaladım, aşağı indirdim, yapıştırdım. Şimdi bir daha bakayım. Veri tabanıma veri ekleyecek mi? Hatta yine bir tane daha boş ekleyeyim. Bunları sonra sileriz. Neyi hata verdi? Personel TC unique. Evet, o artık daha önce boş bir tane kaydetti ya. Onun için onu da aslında try cache'den yakalayalım da. Dur, o hatayı verdiği de iyi oldu. O şuraya geldim. Try dedik arkadaşlar. Artık bir önceki videomuzda bunları yapmıştık. Şuraya except, büyük harfle exception. Evet, exception as, işte hatanın H'si, 2 nokta üst üste. Buraya bir mesaj versin bize. Onu yanlış mı yazdım? Şurada vardı doğrusu. Buluruz, hem düzgünce yazarız onu bir daha. Aslında yanlış da yazmamışım ama neyse. As bilgi. Şuraya geldim. Evet, şuradaki hatanın sebebi işte şunların girintili yazılması gerekiyor. O yüzden dolayı hata verdi. Evet, şuraya ben buraya about yerine warning de yazabiliriz arkadaşlar. Evet, şu. Buraya da str h diyeceğim artık. Q mesaj box. Çalıştırayım bir daha. Boş verimi eklemeye çalışayım. Bir hata oluştu. Personel TC diye devam ediyor. Ama bizim biraz önceki o şu global tanımlamasından kaynaklanan hatayı düzeltmiş olmamız gerekiyor. Ona bakalım. Evet, verimizi ekledik. Aşağıda görmüş olduğunuz üzere. Tamam. Şimdi artık güncelleme ile ilgili olan artık ayrı bir fonksiyon oluşturdum. Form elemanı diye. Buradaki değişkenlerin hepsini global yaptım ki bu form elemanını hem veri ekle fonksiyonunda hem de şimdiki oluşturacağımız güncelle fonksiyonunda kullanacağız. Evet. Ben şimdi hemen yine şuradaki ekle fonksiyonunun hemen hemen hepsini bir kopyalayayım. Onlar artık şu aşağıya bir yere yazmak istiyorum. Buraya ekle değil, güncelle dedim. Form elemanını çağırdım. İşaret execute SQL kodum çağıracağım. Bu sefer update veri tabanımın ismi personeldi. Update personel tablomuzun ismi
personel, bunu set dedim. Artık şuradaki into ifadesi olmayacak ve şuradaki parantezde olmayacak. Şimdi bunların hepsine ayrı ayrı atama yapacağım için eşittir soru işareti. Onu ben kopyalayayım. Ondan sonra aynı şekilde ad eşittir soru işareti, soyad eşittir soru işareti. Unvana yine aynı şekilde cinsiyeti, medeni haline, alani, biransi ve doğum tarihine aynı işlemleri yaptım. Ondan sonra bunu neye göre yapacağız? Sınırlandırmak için. Orayı çok uzatmayalım. Ben şuraya ters bölü işareti ile alt satıra geçeyim. Evet. Buraya da ver id eşit soru işareti dedim. Evet. Bu şekilde hatta o kodu da madem öyle bölmeyeyim, onu şöyle yukarıya alayım. Ondan sonra aşağıya indirmiş olalım. Evet. Şöyle yapayım. Ver id'sine göre, ondan sonra şimdi şurasını da TC'den başlayacak. Doğum tarihi ancak birden ne olacak? En sona ID olacak. ID ne ID'si? Yukarıda biz bir ID al diye şu seçili satırdaki satırın ID'sini aldırmıştık. Bu ID'yi burada görmedi. Evet, bunun da nedeni yine bu ID'yi bu formun içinde tanımladık ama biliyorsunuz ki değişkenler tanımlandığı yerde kullanılır. Dolayısıyla da bu ID'nin de global bir değişken olması gerekir. ID al, pardon. Global ID al. Buraya artık ID al dedim. Tekrar bunu kullandım. Şimdi artık büyük ihtimalle bakalım ID al. Evet. Değişkenim geldi. Güzel. Büyük ihtimalle şu anda artık bizim güncelleme işlemimiz yapılacak. Şuraya tıkladım. Mesela şurada bir boş bir alanımız vardı. Bunun bir dolduralım, güncelleyelim. ID numarası 16'ya göre tekrar veri tabanımızda dolması gerekiyor. 222 yazdım. İşte adı Ali, soyadı Ahmet. İşte bir şey. Ondan sonra kadın olmadı. Hasta bakıcı olsun. Evli işte falan filan. Şimdi ben bunu tabii güncelle, bu olayı herhangi bir şeye bağlamadık. Neyse, onları bir daha yazmak zorunda kalacağız. Şuraya hemen güncelle butonunun UI dedim. BT niye gelmedin? BT güncelle. Bunun click olayının connect bağlantısına neydi bunun adı? Güncelleydi. Bu fonksiyonu çağırdım. Çalıştırdım. Artık bunları bir daha yapalım. Ne demiştik? 2 mi demiştik? İşte bir şey. Ali, Veli. Bu da bir şey. Tıkladım. Buna bir doğum tarihi verdim. 99 yılının 30 aralığında doğmuş olsun. Ekle dedim. Yanlış yere bastım. Güncelle diyecektim. Bir daha yapalım. Allah Allah, bunun gitmemesi gerekiyordu. Niye? Benim yanlışlıkla şeye mi değdi? Bilgisayarda. Syntax error near. Parantezin yanında. Şimdi biz bunu try excep'in içine aldığımız için şurada hatayı da göremiyoruz ama şuraya bakayım bir. ID al. Şurayı bir
Şurayı ben bir silmesem de kapatayım. Bize tam hatayı göstersin de görelim. Ben şimdi tam anlamadım onu. Güncelle dedim. Evet, şimdi hata geldi. Near syntax error parantezin 151. satırdaki bir bakalım bakayım oraya. 151. satırdaki id'nin yanındaki parantez. Şurada. Evet, bunu diğer koddan kopyaladığımız için o parantezi silmemiz gerekiyor. Bir daha çalıştıralım bakalım. Şuraya. Uzatmadan bir deneyim bir. Ne oldu? Çalıştı mı? Evet, çalıştı. Evet, sorun kalmadı. Evet, bu videomuz da bu kadar.